Merhaba sevgili felsefe sever dostlar. Bugün felsefe bilgisinin diğer bilgiler ile ilişkilerini inceleyeceğiz. Bir düşünür olarak felsefe bilgisinin diğer bilgiler ile ilişkisini sizlere anlatmak için 1. Edebiyat bilgisini, yani onun temel yapı ilkelerinin, kurallarının, sunumunun tarzı, şeklini kullanmam gerekecek. Türkçe dilinin yazım ve imla kurallarına uyma, belli bir düzenleme ile sunma şekillerini kullanacağım. Sanat bilgisinin edebiyat bölümü oluyor bu bölüm. 2. Konumuzu size edebiyat bilgisi temellerinden sunarken sanatın bilgilerini kullanacağım. Çünkü şu an vereceğim bilgiler siz felsefe sever dostlara, arkadaşlara, halka yönelik olacağı için onların hoşlanacağı ve anlayacağı bir şekilde, yani edebiyattan başladım, sanatla devam edeceğim. Sanatsal olarak sunmaya çalışacağım yani. İyi, hoş ve güzel olarak sunmaya çalışacağım. Sıkıcı olmadan keyifle dinlenir olma amacıyla sunacağım. 3. Felsefe bilgisinin ana konusu olan varlık ve bilgisi, yani yaşam ve onun bilgisi, dini bilgiden geldiği ve ondan ayırdığımız için bu konuları size sunarken edebiyat ve sanat bilgi yöntemlerini kullanacağım. Ve dini bilgiler ile karışmamasına, dini bilgilerin ikna etme tarzı ve şekil yöntemine girmemeye ve onunla kesişmemeye dikkat edeceğim. Bu konuda dini bilgiler konusu oluyor. 4. bölüm ise önceki aşamalardan sonra size tekrarlanabilir, döngüsel, deneysel, uzun süre kalıcı, uygulanabilir ve anlatılabilir bilgi olan bilimsel bilgilerden faydalanarak sizlerin mantık, çalışma ya da insan zihninin çalışma şekline göre felsefe bilgimi sunmaya çalışacağım. Bu da bilimsel bilgi oluyor. 5. Tüm bunları yaparken şu an konuşmalarım teknolojik veya teknik bir ortamdan sizinle iletişim ve sunum yapacağım. Konuşarak sunum yapacağım. Burada teknik veya teknoloji bilgisini kullanmış oluyoruz. Vasıtasını kullanmış oluyoruz. 6. Felsefe bilgileri düşünür olarak benden sizler günlük yaşamda olan halkımızın, felsefe sever dostlarımızın, bireylerin zihinlerine, düşüncelerine sunacağım. Yani gündelik yaşam bilgisine sunacağım. Geldik saf belki felsefe bilgisine geldik şu anda dostlar. 6 unsur dışında felsefe konusuna geldik. Felsefe bilgiler önceki tüm bilgileri ana konusu olan yaşam, varlık konusunun bilgi ışığında inceler. Temel varlık olarak yaşam olgusu ve bilgisi nedir? Yaşam olgusunun felsefedeki temel bilgilerini felsefeci temel mercek olarak alır ve bu mercekle diğer tüm bilgilere tutar. Bu mercek bilgi ile diğer tüm bilgilerin her yönünü inceler. İşte sizlere bir örnek ile konuyu açacağım. Bilgiden ilerleyeceğiz. Bilgi hakkında konuşacağız. Bilginin felsefe ve diğer bilgilerle ilişkisine bahsedeceğiz. Bir yerden giriş yapalım. İnsanlığın merkez bilgisi din bilgisidir. Fakat günlük yaşamını en çok meşgul eden gündelik yaşam bilgisidir toplumun. Teknik bilgi, yani teknoloji ve onun kullanım bilgisi ikinci sıraya gelmiştir. Ve gündelik yaşamın içinde, yani modern yaşam içindedir şu an. Merkez bilgi din olmakla birlikte insanlığın gelişimi ile güneş gibi ışık ve enerji yayması ve kaybetmesi ile her geçen gün enerji ve kütle kaybetmektedir. Bu bilginin içinden çıkan yeni bilgiler ona karşı kendi varlıklarının devamı konusunda ısrarcı olmaktadırlar. Din bilgisinin göz yakıcı ve insan özelliği olan farklı düşünmeyi durdurucu özelliğine karşı elini yüzüne siper etme davranışına girmektedirler. Dini bilgiye karşı kendini tümden ona bırakmış zihinler, güneşin doğuşu ile ona her şart ve koşulda ona doğru ilerlemeye çalışan birer bitki gibidirler. Bitkiler biliyoruz ki oldukları yerden yukarı doğru hareket ederler. Daha fazla güneş ışığına ulaşmak için onlar için bulundukları yaşama içerisinde mekan değiştirme istekleri yoktur. Onların tohumları mekan değiştirme olanağı sahip olacaklardır. Fakat onların da bir seçeneği olacaktır. Bir tohum için bir mekan olacaktır. Dini bilgi yaşamın temelini, gelişmesini, devamını ve nasıl son bulacağına dair tüm bilgileri ortaya sunmuştur. Bu bilgiyi alan ve kabul eden, yaşama ait her şeyin bu bilgide olduğunu
ve bu bilgiler merciinden yeni bilgilere ulaşacağını savunmaktadırlar. Edebiyat ve sanat önce bu bilginin içinden gündelik yaşama hizmet etmiştir. Fakat günümüzde kendi özel kişiliğine ulaştığı ve bu yönde devam ettiği söylenebilir. Felsefe bu bilgiden ayrılmış ve insanın temel özelliği olan akıl ve düşünme yolu ile yaşama ait tüm bilgileri değerlendirmek için kendince düşünme ve fikir geliştirme merciği geliştirmiş, geliştirdiği ilke kurallar merciinden yaşama ve bilgiye bakarak yeni bilgilere ilerleyeceğini savunmaktadır. Bilim ise teori ve tez ileri sürmesi, soru sorması ve cevap aramasından eyleme geçişte felsefeden ayrılmış ve bilgilerin doğruluğunu ölçmek ve ortaya çıkarmak için belli ilke ve kurallar ile düzenli bir çalışmaya geçmiştir. Bu çalışmaların sonucunu da almış ve hala almaktadır. Felsefe ana konusu yaşam, varlığı ve bilgisine sürekli dönüş yapar. Diğer tüm bilgileri tekrar inceler. İnsan, toplum, doğa, evren ve tanrı kavramlarının yaşam olgusuna göre değişik durumlarını araştırır ve diğer bilgiler ile de karşılaştırır. Dini bilgi yaşamın merkez bilgisi iken felsefe bilgilerin merkez bilgisi olmaya adayıdır. Felsefe yaşamın temel bilgisi olmaya aday olamaz. Felsefe yaşam karşısında insanın nerede ne olduğunu, onun gerçek konumunu, şeklini, duruşunu araştırır. Felsefe varlığa yani yaşama, insanın varlık penceresinden bakar. Sonsuz ve ebedi bilgiye ulaşma amacında değildir. Çağımızın gündelik yaşamın işleyişindeki önemli olguları diğer bilgiler yardımıyla da ortaya çıkarmak ve sunmak amacındadır. Felsefe, zamana göre değişim göstermesi, onun insan ve onun yaşamının devamlı sürdüğü süresinde olduğunun, ortaya koyduğu fikir ve düşüncelerin, bilgilerin gündelik yaşamla testine tabi olması gerektiğinin göstergesidir. Felsefe, sadece kendi dönemin zihinlerine tespit, saklama ve araştırma ile bilgi ortaya koymaz. Aynı zamanda gelecekteki zihinlerin de yaşam ve bilgisi konusunda insanın durumu hakkında fikirlerin devamı için kalındığı yerden ilerlemesine teşvik eder. Biriken bilgi, eklenilen bilgi şeklinde. Biriken bilgi ve eklenilen bilgi yaşamın merkez bilgisi olan dil bilgisi dışında her türlü bilgide devam eden bir süreçtir. Dini bir bilgi insanlığın gelişim sürecinde yaşama ait büyük bir tez bilgidir. Diğer bilgiler hep birlikte onun antitezi konumundadırlar. Buradaki antitez özelliği tek taraflı değildir. Birbirine karşı da antitez yaparlar bu bilgiler. Yeri geldikçe. Bütün bilgiler birbirinden bilgi alırlar ve sürekli bir döngü içine girerler insan zihninde. Gündelik yaşama girmiş yeni bilgiler insan özgürlüğü ve yaşama isteğini, amacını arttırması yönünde olursa sürekliliğe katılır. Gündelik yaşama katılan ve orada kalıcı olarak yerleşen her bilgi, önceki tüm bilgilerin tekrar düşünülmesini ve değerlendirilmesini gerekli kılar. Bunu tüm bilgiler kendi gelişimi açısından yaparken, felsefe kendi ana konusundan başka diğer bilgiler için yapar. Felsefenin kendinde bunu hak olarak görmesi, temel insan özelliği olan akılcı, rasyonel düşünme tarzındandır. Doğru, gerçek ve etik olarak tüm bilgileri değerlendirir ve tekrar gözden geçirir. Bu yönden felsefe, bilgisi merkez bilgidir. Yaşamın merkez bilgisi, dinden ve onun hazır ortaya konulmuş kavramlarından farklı olarak yaşam hakkında edindiği tüm bilgilerin gelişmesi, artması ve yayılması, günün şart ve koşullarına göre kişiler, gruplar ve akımlar olarak çaba harcar. Günümüzde din bilgisi, yaşamın ve evrenin başlangıcı ile sonu konusundaki bilgiler ile tarihsel güçlü ve merkezi konumunu korumaktadır. Gündelik yaşamın içinde ise teknoloji veya teknik kullanım bilgisi, ekonomi bilgisi, etik bilgisi. Etik bilgisi konusunda dini ve felsefe bilgiler beraber ilerlemektedir. Günlük yaşamdaki etik bilgileri ahlak, kanun, yasa, devlet ve politika, ilke ve şartları yönünden felsefe bilgisinin uygulanma şekilleri, biçimleri, arketipleri, amaçları, tarihe bakış biçimleri bakımından ise dini bilginin etkisinde bulunmaktadır. Bilimsel bilgiler gündelik yaşamına, modern yaşama tarzının oluşması yönünden büyük bir etki oluşturmuşlardır. İnsanın yaşam konusunda gücünü ve etkinliğini arttırmıştır. Önce doğanın sessiz ve uzun canlılığın kendi içindeki diyalektik sert yapısından çıkarmış ve doğanın bir ögesi haline getirmesine önce teknik ile ve sonra tekniğin bilgisi ve gelişmesi yönüyle de bilim bilgisiyle bunu başarmıştır. Bilimsel bilginin ortaya çıkışı aslında biriken insanlık teknik bilgisinin
hızlanmasını temsil etmektedir. Günümüzde teknik kendisini teknoloji olarak devasa olarak bilimin sayesinde göstermektedir. İnsanın yaşam olgusunda doğanın önemli bir öge olmasında büyük bir pay sahibidir teknoloji. Teknolojinin diğer adıyla tekniğinin kaynağına bakacak olursak insan zihnidir felsefe bilgiye göre. Dini bilgi ise bu olanların önceden planlandığını ve sürecin devam ettiği hali ile yaşamın başlangıç ile sonu arasında bir süreci olduğunu, insanın yaşam olgusunda bir öge değil baş unsur olduğu bilgisindedir. Felsefe için insan yaşamın bir önemli unsuru ve faktörü fikrini taşırken, dini bilgi insanın yaşamın onun için oluştuğu ve onun varlık nedenidir bilgisindedir. Felsefe insan yaşam içindir derken, dini bilgi yaşam insan içindir, vardır, kadim bilgisindedir. Teknik bilgiyi bilimsel bilginin içinde ve birlikte ele alırsak, bilimsel bilgi de insanın yaşam içinde nasıl varlığını artırırız ve onu nasıl sürekli kılarız sorularının izinden gitmektedir. Edebiyat ve sanat bilgileri ise insan yani birey ve toplumun gündelik yaşam içerisinde nasıl mutlu ederiz, nasıl bilgilendiririz, nasıl eğlendiririz, nasıl eğitebiliriz sorularıyla ve bunu yapan kişiler kendi oluşturduğum felsefemi yani bilgeliğimi gündelik yaşama nasıl sunabilirim gibi edebi ve sanatsal çalışmalarıyla eyleme geçmektedirler. Bütün bilgiler gündelik bilgide buluşmaktadırlar. Günlük yaşam bütün bilgilerin arenası, meydanı, merkezi durumundadır. Ve böylelikle geldik gündem konularına. Bu tüm bilgilerden hangilerinin öne çıktığı veya geride kaldığı konusuna. Bu konu ise ayrı ve uzun bir konudur. Bu konuya da ileride değineceğiz. Şimdilik söyleşimiz burada bitti. Sevgili felsefe sever dostlar, tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.